Herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Bursa'nın güzel, önemli ilçelerinden biri olan İznik'teyiz. İznik denilince aklımıza tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'na bir dönem başkentlik yapmış olması geliyor. İznik, Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce de yaşam olan bir yer. Zamanında Bizans'a yerleşim birimliği yapmış. Bizans'ın önemli şehirlerinden biri olmuş. Evveliyatı M.Ö. 400. yıllara kadar dayanan bir şehir. Zaten şehre girdiğinizde de sizi M.Ö. 400 yıllardan başlayan kalenin surları da karşılıyor. Çinicilik de meşhur bir yer. Ve tabii ki arkamda duran İznik Gölü. İznik Gölü Bursa'nın, hatta Marmara'nın en büyük gölü. İznik Gölü'nün bir başka özelliği de tatlı su gölü olması. Yani bizim denizlerimiz gibi, Ege Denizi, Akdeniz gibi ya da Karadeniz gibi tuzlu su değil de tatlı su olması, içilebiliyor olması. Bursalılar buraya yüzmeye de geliyor. Bir başka özelliği de bugün 1 Ağustos, dün Aydın'daydık. Aydın yanıyordu. Bursa İznik Gölü, sıcaklık muhteşem. Güzelce bir rüzgar esiyor ve insan serinliyor. O da mükemmel. Yani çok güzel bir yerdeyiz. Güzel bir de video olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik sahili. Şurada bir çeşme var, Hayrat. Şu an 1 Ağustos ama o kadar güzel bir esinti var ki havanın sıcaklığı mükemmel. Çok güzel bir manzara. Marmara bölgesinin en büyük gölünün kenarındayız. Bu mükemmel manzara boyunca biraz yürüyelim, ilerleyelim. Gençler çimlere oturmuşlar. Kimisi gölün içinde. Göl kenarı boyunca evler, kafeler. Ama bütün dedim yarı yarıya alır dedim mi denedim. Su ne güzel. Evet. İleride göle girenler var. Zaten girilebilen bir göl. Bursalılar burada yüzüyor. Bursa'nın ve Marmara'nın en büyük gölü olmasının yanında bir de tatlı su gölü. Pandemi süresince plaj kuralları demiş. Tabi pandemiden dolayı levhaya kuralları asmışlar. Pandemiden dolayı yeni normal. İstesek de eskisi gibi olmuyor. Birinin doğum günü. Gençler doğum günü kutluyor göl kenarında.
Bu surlar yol boyu devam ediyor. Bu şekilde geliyor. Surların yapımı milattan önce 4. yüzyılda başlanıyor. Bizans döneminde de günümüzdeki şeklini alıyor. Şimdi Lefke Kapı'ya doğru ilerliyoruz. Lefke Kapı surlarla çevrili şehrin 3 giriş kapısından birisi. Şehre girişler kontrollü olsun diye bu kapıları yapıyorlar. Lefke Kapı da dediğim gibi 3 tane ana girişten bir tanesi. İznik'te tarihi bir yerdeyiz. İznik bildiğiniz gibi Osmanlı döneminde de Osmanlı'nın bir ara başkenti oluyor. Şöyle büyük bir girişi var. Şöyle surlar devam ediyor. Belki 2-3 kilometre boyunca surların yanından geliyorsunuz yolda gelirken. Zamanında bu şehre girmek için bu kapıyı kullanıyormuşsunuz. Ya da bunun gibi 2 tane daha kapısı varmış. Milattan önceki dönemlere, Bizans dönemine, Osmanlı dönemine ev sahipliği yapmış. Tarihi kapılardan geçiyoruz. Tarihi Lefke Kapısı. Antik su yolu demiş. Herhalde surların üstünden suları da akıp gidiyor. Hayrettin Paşa, Sarı Saltuk, Eşref Baba türbeleri de, Mermerkaya Anıt Mezarı da ilerideymiş. Şu an tarihi şehrin içerisine girmiş bulunduk. Candarlı İbrahim Paşa Türbesi. Candarlı İbrahim Paşa 1921 ile 1929 yılları arasında 8 sene Osmanlı'da vezir-i azamlık yapıyor. Torunun ismi de aynı. 1. İbrahim Paşa da denir kendisine. Karışmasın isimler diye. Osmanlı'da 8 sene vezir-i azamlık yapan Candarlı İbrahim Paşa. Tabi efendim buralarda Osmanlı'da başkentlik yaptığı için türbeler oldukça yoğun. Şurada da şöyle mermerden bir saat koymuşlar. 8 sene Osmanlı'ya vezir-i azamlık yapan, padişahtan sonra ikinci isim olarak geçen Candarlı İbrahim Paşa Türbesi. Hepsinin ruhlarına El Fatiha.
tohumundan yapılıyor. Çam ağacı gibi bir ağacı var, onun tohumundan yapılıyor. Fesleğen gibi elledikçe, elinize ısı yaptıkça güzel bir koku veriyor. Acaba almazsam bir tane aldılar. Börek mi güzel? Bu tayli. Hangisi yaptığımızda güzel koku veren hangisi? Onlardır. Evet. Şu mu? İznik Saat Kulesi, İznik Ayasofya Camii. Şehrin, kentin tam ortasındayız. Saat Kulesi ve Ayasofya Camii. Şu an Ayasofya Camii'nin bahçesindeyiz. Birazdan içeri de gireceğiz. Ayasofya Camii ya da önceki adıyla Ayasofya Kilisesi ya da Azize Sofya Kilisesi, Bizans döneminden kalma bir kilise. Surlarla çevrili İznik şehrinin neresinden gelirseniz gelin tam ortasında bulunan, bütün yolların buraya çıktı Ayasofya Camii'nin bahçesindeyiz. Bizans döneminde Ayasofya ve İznik önemli bir yer. İznik Bizans'ın önemli bir şehri. Ayasofya Kilisesi de Bizans'ın önemli bir kilisesi. Burada 7. ve son konsil yapılıyor. Konsil ekonomik toplantı. Bizans döneminin son ekonomik toplantısı bu kilisede gerçekleşiyor. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu burayı fethedince Orhan Gazi Ayasofya Kilisesi'ni Ayasofya Camii'ne dönüştürüyor ve o günden bugüne de cami. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nden sonra İznik'te de bir Ayasofya Camii var. Burayı bilmeyenler için de şehrin önemli camilerinden birisi. Tarihi değeri olan bir cami. Orhan Gazi tarafından camiye çevrilen Ayasofya Camii'ndeyiz. 1331 Orhan Gazi tarafından camiye çevriliyor. Zaten Ayasofya Camii altına da Orhan Camii diye yazılmış. Camiye maskesiz ve seccadesiz gelmeyelim. Covid önlemleri çerçevesinde. Eskinin Ayasofya Kilisesi, 1331 yılından beri de Ayasofya Camii. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nden daha önce fethedilen bir Ayasofya Camii. Bütün güzelliğiyle bugün de hala duruyor ve insanlar ibadetlerini gerçekleştiriyor. Osmanlı'nın ve Bizans'ın, hatta daha öncesinin önemli şehirlerinden İznik, diğer şehirlerle uzaklığı Gürcistan'ın Kula şehrine 1371 kilometre, Kırgızistan'ın Talas şehrine 5669, Yunanistan'ın Larissa şehrine 826, Sırbistan Tutin 1081, Almanya Berlin kilometresi 2356, Paris Lorient 2340. Ayasofya Camii'nin bir başka açıdan görünüşü. Efendim şu an şehir merkezindeyiz ve her yer yeşil. Hatta yemyeşil. Zaten Bursa'da bildiğiniz gibi Yeşil Bursa diye geçiyor. Balkanlı kuru yemiş. Balkanlı Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra Bursa'ya göç oluyor. Zamanında Anadolu'dan
Hatta Konya Karaman bölgesinden giden Türkler Balkanlar Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra yavaş yavaş geri dönüyor. Bir kısmı Cumhuriyet tarihinden sonra dönüyor. Bir kısmı Cumhuriyet tarihinden önce. Hatta en son göçte 1989 yılında Bulgaristan hükümetinin siyasal baskılarına dayanmak istemeyen Türkler gerçekleştiriyor. Bursa'nın her yerinde çeşmeler var. İznik'te de öyle. İnegöl'de Şiniciler Caddesi'nde ilerlediğimizde tarihi belki yüzlerce yıla dayanan sağlı sollu çınar ağaçları sizi karşılıyor ve yüzlerce yıllık çınar ağaçlarının arasından ilerliyorsunuz. Muhteşem bir görüntü. Osmanlı'ya başkentlik yapmış İznik'in her yeri tarih kokuyor. Her yeri Osmanlı mimarisi kokuyor. Burada Eşrefzade Abdullah Rumi Türbesi var. Türbeye de bir bakalım. Eşrefzade Camii'nin girişi. Yan bölümünde türbe var. Birazdan türbe ile ilgili bilgi vereceğim. Camimizin girişi bu şekilde. İkinci katı var. ...15. asır Büyük Türk tasavvufu Eşrefoğlu Abdullah Rumi Türbesi. Burada Eşrefoğlu Abdullah Rumi, Mevlana Taceddin İbrahim, Sırrı Ali Efendi, Amasyalı Pir Mehmet Efendi ve ulemalar burada yatıyor. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. 15. yüzyılın önemli isimleri. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. Güzel bir de video olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın, takipte kalın diyorum.